Arkadaşlar bu videomuzda Python dosyalarımızı exe dosyalarımıza dönüştüreceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar önce AutoPy to exe'yi pip üzerinden indirmemiz gerekiyor. O CMD'yi arkadaşlar kaldırırken özellikle mutlaka yani komut sistemini yönetici olarak çalıştırın. Yüklerken de yönetici olarak çalıştırmanızda yarar var. Pip install diyorum arkadaşlar. Sonra auto py to exe diyorum. Eğer uninstall yaparken yönetici olarak açmazsanız kaldırmıyor arkadaşlar. Evet, şu anda başarılı bir şekilde paketimizi yükledik. Programımız kuruldu. Şimdi programımızı nereye kurulduğunu yani gösterelim. Şimdi bakın ben program files'ta kurdum. Python'ı buraya kurdum. Uygulamada buraya geldi arkadaşlar. Bakın script'te buraya geldi. Auto py to exe olarak buraya geldi. Yalnız ben bu scripts yolunu pet olarak ortam değişkenlerine eklemiştim. Eğer siz eklemediyseniz arkadaşlar burayı görmeyebilir. Şuraya da gelebilir. Onu da göstereyim size. C'de kullanıcılarda kullanıcı ismine gireceksiniz. App data'ya gireceksiniz. Remaining'e gireceksiniz arkadaşlar. Burada da Python'da scripts, bakın Python yine scripts kısmı var. Buraya gelecektir arkadaşlar, tamam mı? Ya buraya gelir ya da eğer siz yol belirlediyseniz sizin kurduğunuz Python dosyasının olduğu yere gelir. Ben Python ve scripts'in pet olarak nasıl ekleneceği ile ilgili video yükleyeceğim arkadaşlar hemen bu videoyla beraber. Oradan pet göstermeyi de, pet'i eklemeyi de ortam değişkenlerine göreceksiniz. Yani yol uzantıyı eklemeyi. Şimdi ben C'den program files'a geliyorum. Burada bakın Python 3.2 ve şuradan çalıştırabilirim arkadaşlar. Scripts'ten buradan çalıştırabilirim. CMD'den de ben çalıştırabilirim arkadaşlar. DOS sisteminden de yine buradan da çalıştırabilirim. Buraya direkt AutoPy'ye buradan isterseniz yazayım. Diyerek bakın buradan da programı açabilirim. İkisini de göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar buradan açalım bir de. Görelim. Şimdi burada pet to file kısmından exe'ye dönüştürmek istediğim dosyayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın buradan main'i seçiyorum. Şu kısımda arkadaşlar bir klasöre mi dosyayı çıkaracak yoksa tek bir dosya mı? Yani onu belirliyorum. Tek bir dosya mı dönüştürmek istiyorsunuz diye soruyor. Biz tek bir dosyaya dönüştürelim. Bir de arkadaşlar dili şuradan Türkçe yapabilirsiniz. Bakın Türkçeyi seçeyim. Daha şey olur. Tek dizin değil tek dosya diyorum. Buradan şeyi belirledim. Dönüştürmek istediğim script'in konumunu belirledim. Şimdi burada şu konsolla beraber açılıyordu hatırlıyorsanız Studio 2022'de. Konsol penceresi gözüksün mü onu seçiyoruz. Ben pencere gözükmesin diyorum. Simge ekleyeceğim arkadaşlar bir de. Masa üstüne daha önceden ben bir simge atmıştım ICO dosyası. Şunu kullanacağım. Buradan ek dosyaları ekleyebilirsiniz. Şurada arkadaşlar daha fazla kısmı var. Burada çok fazla ayar var. Bununla ilgili bir Word belgesi videonun altına ekleyeceğim. Bakabilirsiniz oradan bu ayarlarla ilgili. Sadece buraya metin editörü diye oluşacak dosyanın exe dosyasının ismini belirtiyorum. Şunu kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra şu ayar önemli arkadaşlar. Bakın ayarlar kısmında çıktı dizini önemli. Şimdi ben program files'taki script'e kurdurduğum için çıktıyı otomatik olarak burayı görüyor. Ancak burayı değiştirmem lazım. Çünkü benim buraya yazma iznim yok arkadaşlar. Siz de burayı kontrol edin. Yazma izniniz olmayan bir yerdeyse özellikle bu Python'ın script'i içindeyse size değiştirin arkadaşlar. Hata verecektir. Tabii tüm kullanıcılar olarak kuranlarda bu hata olacak. İlk kurulum aşamasında. Araştır diyorum arkadaşlar. Bakın ben aynı metin belgesi yani bir önceki videomuzda yaptığımız metin belgesinin içine kaydedeceğim. Burayı seçiyorum. Dönüştürmeyi başlat diyorum arkadaşlar. Evet daha önce denemiştim. Üzerine yazılsın mı diyor. Üzerine yazılsın dedim.
Şimdi klasör aç diyelim. Hatta burada ben de açık buraya geldim. Bakın arkadaşlar buraya benim belirlediğim ikonla beraber metin editörü diye uygulama dosyam geldi. Çalıştırıyorum. Exe dosyamı. Bakın artık Exe dosyası olarak Python'ı çalıştırabiliyoruz. Bu arkadaşlar dosyayı bir başka kimselere verdiğimizde eğer yanında başka dosyaların olmasına ihtiyacı yoksa çalışacaktır. Yani belki veri tabanı vesaire de eklememiz gerekebilir. Şimdi bu dosyanın kurulum haline nasıl getirileceği, işte diğer dosyalarla beraber daha detaylı bir şekilde nasıl yükleneceği, işte masaüstü bir kısa yol nasıl atılacağı gibi işlemleri de bir sonraki videomda Exe dosyayı nasıl kurulum haline getiririz kısmında anlatacağım arkadaşlar. Ve program içinde ihtiyaç duyduğumuz diğer dosyaları da nasıl yükleyeceğimi de orada anlatacağım. O yüzden burada herhangi bir ekstra dosya yüklemedim. Bir sonraki videoda mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu dosyayı setup kurulur haline getirmeyi göstereceğim. Hem bunun için hem de diğer bütün exe dosyalar veya diğer programlarda yaptığınız bütün exe dosyalar için o kullanılacak. Bir sonraki videoda görüşürüz.